for everyone. This is home event. Angkor Wat'ta güneşi doğurduk arkadaşlar. Güneş şurada bir yerde, bulutların arkasında kaldı. Çok fazla gözükmüyor. 4.30'dan beri Angkor Wat'tayım. Bekliyorum ki gün doğacak, böyle kıpkızıl olacak. Çok şahane bir manzara. Arkamızda Angkor Wat. Gerçekten güzel bir gün doğumu bekledim. Yalan söylemeyeceğim yani. Saat şu an 7. 4.30'dan beri buradayım. Yani fotoğraflarda, videolarda gördüğüm kadarıyla çok güzel bir gün doğumu bekliyorum. Bayağı yüksek bir beklentiyle geldim. Tabii ki de beklentimi karşılamadı maalesef. Çünkü karşımız birazcık sisli, puslu ve bulutlu. Şuralarda bir yerde güneş. Bir ara çok güzel gözüküyordu şurada, böyle alev kırmızısı gözüküyordu. Ama şu an bulutların arkasında kaldı. Olsun, beklediğimiz gibi bir gün doğumu olmadı ama Angkor Wat'ta günü doğurmuş olduk. Umarım herkes iyidir arkadaşlar. Keyfi yerindedir, sağlığı yerindedir. Bu videoda hep birlikte meşhur Angkor Wat Tapınak Kompleksini gezeceğiz. Yani burası çok büyük bir tapınak kompleksi. Bak bak, balıklar nasıl atlıyor. Ben bir kısmını gezeceğim, göstereceğim sizlere. Normalde 1 günlük bilet satıyorlar, 3 günlük bilet satıyorlar ve 7 günlük bilet satıyorlar. Hepsinin fiyatı farklı. Ben 1 günlük bilet aldım. Gezebildiğim kadar gezip göstermek istiyorum sizlere. Bura hakkında bilgiler de vereceğim. Yine keza bilet alım süreciyle ilgili bilgiler de vereceğim ama öncelikle bir etrafı göstereyim, beraber yorumlayalım istiyorum. Bu videoda yalnız olmayacağım. Samet'le birlikte geldik arkadaşlar. Samet'le de Kamboçya'ya geldiğim gün hostelde tanıştık. Özür dilerim, ertesi günü, ikinci gün hostelde tanıştık. Böyle beraber geziyoruz, vakit geçiriyoruz. Nasıl buldun gün doğumunu? Gün doğumu gayet dokunaklıydı benim için. Çünkü çok erken uyandık. Yani ben beklemiyordum böyle bir şey olmasını. Aslında güneşin doğmasını da beklemiyordum. Burak'ı dinledim ve güneş doğumunu gördüm. Mesela güneşin doğmasını nasıl beklemiyordun? Hayır, doğmasını bekliyordum ama görmek istemiyordum. Ha, görmek istemiyordun. Yani görmeyi ummuyordum diyelim. Aynen. Ben birazcık bu fikri ona yaptım, empoze ettim. Ya dedim, gün doğumu çok güzelmiş burada, gel gidelim görelim. Ama fotoğraflar çok iyi hakikaten. Angkor Wat Sunrise yazın, bir bakın fotoğraflara, insan ona aldanıyor gerçekten ya. Çok güzel fotoğraf ve videolar var ama bozuk bir havaya denk geldik. Şanssızlık. Girişi arka tarafta kalıyor. Bir tane köprü var. Oradan buraya doğru yürüyorsunuz. Şurada bir yerde gün doğumunu izleyebilirsiniz. Güzel bir nokta aslında. Buranın giriş biletini online olarak alıyorsunuz arkadaşlar. Ben aşağı bırakacağım web sitesini. Oradan girip bilet alabilirsiniz. Dediğim gibi 1 günlük, 3 günlük ve 7 günlük biletler var. 1 günlük bilet $37. İşte gezebildiğiniz kadar gün boyunca geziyorsunuz ama çok büyük bir tapınak kompleksi. Yani mümkün değil bitirmeniz. Ama burası en meşhur kısım. O fotoğraflarda, videolarda gördüğümüz kısım hep burası. Bunun fotoğrafı. Siem Reap'ın merkezine yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bu tapınak kompleksi. Dilerseniz motor kiralayıp gelebilirsiniz, bisiklet kiralayıp gelebilirsiniz. Yürümek istiyorsanız yürüyerek gelebilirsiniz. Biz tuk tukla geldik. Benim odada bir tane Alman arkadaş var. O, ben, bir de Samet, üçümüz tuk tuk kiraladık. Ne kadara kiraladık? 15.000 riyale kiraladık diyeyim ben size, düz hesap. Yani kişi başı $1'dan birazcık fazla para verdik. Yakın olduğu için hemen tak diye buraya ulaştık. Daha sonrasında girişte bilet kontrolü yaptılar o köprünün orada. QR kod okutuyorlar. O şekilde içeri alıyorlar sizi. Görevliler var. Hemen
etrafınızı sarıyor görevliler. İşte biletiniz var mı falan diye soruyorlar. Eğer biletiniz yoksa hemen online alabildiğiniz için zaten burada bilet satılmıyor. Online alıyorsunuz. Gir diyor siteye, al biletini, QR kodu okutacağım diyor. Gösteriyor işte okuttuğu kısmı. Tamam diyor, girebilirsin. Bu şekilde geldik sabah erkenden. Zaten bayağı kalabalıktı. Yani insanlar gün doğumunu izlemek için buraya geliyorlar. Çok bir kalabalık vardı. Biz de araya sığıştık. Gün doğumunu izledik. Çok güzel bir yermiş burası. Acaba tam olarak neyi temsil ediyor, neyi ifade ediyor onu çok bilmiyorum. Bu kadar detayına bakmadım. Sadece tarihi hakkında birazcık bilgi edindim. Ondan da bahsedeceğim. Tarihini de anlatacağım. Ama önce bir tapınakları gezelim istiyorum. En azından burayı bir gezelim. Böyle kabartmalar var. Gayet güzel kabartmalar ama gitgide artık şey oluyor. Yıpranmaya, eskimeye başlamış. Bir kadın figürü, sanki dans eden bir kadın figürü. Her yerde çok fazla detay var. Hepsi böyle oyma işleme. Duvarlarda yazılar var eski dönemden kalan. Her bir yerde farklı farklı detaylar keşfediyorsunuz. Ve bu havuza benzettiğim kısımdan 4 tane var girişte. Ya sanki böyle şuradan yürüyorsun da havuzun içerisine giriyormuşsun gibi bir görüntü var. Bundan 4 tane var girişte. Sabahın erken saati olmasına rağmen çok ciddi bir kalabalık var. Bunun sebebi de Kamboçya'nın en turistik yeri olması. 2024 yılında 1 milyonun üzerinde, 1 milyondan biraz fazla bilet satmışlar Angkor Wat için. Zaten 6.7 milyon turist gelmiş ülkeye 2024 yılında. 37 dolardan hesapladığınızda 1 milyonu çarpın. Hatta bazı kişiler 3 günlük, 7 günlük biletler alıyorlar. Çok ciddi bir gelir kaynağı Kamboçya için. Ülkenin simgesi zaten arkadaşlar. Bayrağın üzerinde, Kamboçya bayrağının üzerinde Angkor Wat Tapınağı var. Kalabalığa bakar mısınız? İnsanlar yukarıya çıkabilmek için sıraya girdiler. Bekliyorlar. En tepeye kadar çıkamıyor musunuz ama belli bir yüksekliğe kadar çıkıp manzarayı izleyebiliyor musunuz? Burada da tur rehberleri var. Dilerseniz tur rehberi de kiralayabiliyorsunuz burada. Gün boyunca sizi gezdiriyor. Buranın hikayesini anlatıyor, tarihini anlatıyor. Dilerseniz bu da güzel bir seçenek. Orijinal merdivenler burada. Ne kadar dik olduğunu görüyorsunuz. Ona paralel bir şey yapmışlar. Aynı diklikte tapınağın üzerine doğru çıkıyorsunuz arkadaşlar. Hatırlıyorsanız benim Guatemala seyahatimi izleyenler varsa hatırlayacaktır bu söylediğimi. Orada Tikal antik kentini ziyaret etmiştim. Mayaların en önemli antik kentlerinden bir tanesiydi. Orada da böyle basamaklar oldukça dikti. Piramit şeklindeydi oradaki yapılar. Guatemala seyahatim de gayet güzel ve keyifliydi bu arada. Yani kanalıma girip bakabilirsiniz. Güney Amerika'dan, Orta Amerika'dan, Orta Doğu'dan, Orta Asya'dan, Balkanlardan birçok video var. 400 küsür, yaklaşık 500 video var arkadaşlar kanalımda. Dilerseniz bakabilirsiniz. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Videoyu da beğenirseniz, yorum atarsanız çok sevinirim. Hazır aklıma gelmişken hatırlatayım. Yeah, I was about to
burada bir tane Buda var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Taş bir heykel. Üzerine bir örtü, turuncu örtü örtmüşler. Yatan Buda. Ya da arkada büyük de varmış bu arada. Dur bakayım, ben ona bak şimdi fark ettim. İçerisi karanlık biraz, şimdi fark ettim. Bunu yere mi yaptılar yoksa hani devrildi de yere mi koydular çok emin değilim ama burayı kapatmışlar. Önünde de böyle tütsü falan yakmışlar. İşte yiyecek koymuşlar, bazı çiçekler koymuşlar ve tabii bağış yapmış gelen kişiler. Bu şekilde bir alan. Ara ara böyle yerler görüyorsunuz tapınak kompleksinin içerisinde. Yani Buda'ya şükranlarını sunuyorlar. Kendimi Nasıl buldun kanka tapınağı? çok efsanevi, iyiymiş. Ciddi söylüyorum. Ben bayağı Beğendin değil mi? Hoşuma gitti. Bu kadar beklemiyordum ben. Bakalım diğer tapınaklar nasıl? Göreceğiz. Evet, bu ana tapınak şu an. Angkor Wat tapınak kompleksi çok büyük ve içerisinde bir sürü tapınak var. Angkor Wat şu an bulunduğumuz yer. Ya ben yani tarih- ana yer burası. Tarihi çok severim. Yani böyle çok fazla şey var, detay var gördüğüm Evet, gibi. çok fazla detay var. Birazdan açıklayacağım hepsini. Bir gezelim istiyorum önce. Daha hiç tarihi bilgi vermedim. Birazdan vereceğim. Heyecanlanıyorlar, acaba ben bir şey anlatacağım mı anlatmayacağım mı diye. Umarım anlatırsın. Ben de dinleyeceğim. Pek araştırma yapmadan geldim Burak'a güvenerek. Burak hepimiz yerini araştırdı umarım. Araştırmadı bile. Burayı keselim. Araştırmadı. Araştırdım. İnebiliyoruz galiba buraya. Sabah okuyordun çünkü. Şöyle inelim bakalım alana. Bunu hangi amaçla kullanıyorlar? Onun bilgisini edinmedim ama. Yani tarihi bir bilgi aldım burasıyla alakalı ama baksana da çok güzel gözüküyor harbiden. Bir sürü detay var. Arkadaş, siz o detayları nasıl işlediniz ya? Bir tane su deliği var. Aynen, ben de havuz olarak algıladım biliyor musun ya? Ana girişte 4 tane havuz vardı. Orası tanrılar odası gibi bir şey diyorlarmış oraya. Bir rehbere hemen bir kulak misafirliği. O ilk girdiğiniz kapı onur kapısı olarak geçiyor. Sonra 4 havuz, tanrılar bir şey diyorlarmış oraya. Sonrasında buraya kadar geliyorsunuz. Burası ana kısım. Burada da bir tane Buda heykeli var. Yine bir kıyafet giydirmişler. Bu da sarı bir kıyafet. Ya kıyafet değil de bir örtüyle sarmışlar. Beyefendi, tur rehberi misiniz acaba? Kanka yaklaşsana. Buz da vereyim mi? Versene. Ama bir dakika oğlum, çıkardığın an var ya saldırır. Kanka geliyor bak, geliyor. Çıkardım. Bravo, her şey. Abim al abim. Abim al. Başka yok abi, bir tane var bak, başka yok. Ben muz verdim. Yoksa ziyaretini başka söylemedim. Yeminle benden güzel sayıyor. O mu maymun, biz mi maymunuz belli değil ha. O şeyi de aldı, kızın içeceğini de aldı. Afiyet olsun. Çanta kapalı. Burası da panayır alanına döndü. Mezuniyet fotoğrafı çekilen var, düğün fotoğrafı çekilen var. Herkes geleneksel kıyafetlerini giymiş, kadın erkek. Fotoğraf çekiliyorlar. Yani çok güzel bir yer. Fotoğraf çekilmek için harbiden çok güzel bir yer. Şahane bir hatıra kalır size. Ama bu kadar kalabalık olacağını hiç düşünmemiştim. Yabancı turist geldiği kadar yerli turist de geliyor arkadaşlar. Şimdi bu gezdiğimiz toprakların bir hikayesi var. Sizi yıllar öncesine götürmek istiyorum.
Burada bir imparatorluk vardı. 802 yılından 1431 yılına kadar bu imparatorluk bu topraklarda hüküm sürdü. Bu imparatorluğun ismi Khmer İmparatorluğu arkadaşlar, ya da bir diğer adıyla Angkor İmparatorluğu. Güneydoğu Asya anakarasında çok geniş topraklara yayılıyorlar. Altın çağını İkinci Survayarvan, öyle bir ismi vardı, biraz garip bir ismi vardı kralın. Bir notlarımı kontrol etmek istiyorum. Kral 2. Suryavarman'mış, özür diliyorum kendisinden. Suryavarman. Bu abimizin döneminde altın çağını yaşıyor. Tabii kendisi tahta geldiği gibi Angkor Wat'ın inşaatı için emir veriyor ve Angkor Wat'ın inşaatına başlıyorlar. Söylenen odur ki 30 senede filan inşa edilmiş Angkor Wat. Taşlar başka yerlerden gelmiş, nasıl geldiği henüz çok keşfedilmiş değil, çözebilmiş değiller. İşte tonlarca ağırlıkta olan taş blokları varmış vesaire vesaire. Bir sürü böyle detayı, ayrıntısı var. Bunu benden değil de belgesellerden, profesyonel olarak bu işin araştırmasını yapan, bilgisini alan insanlardan öğrenmenizi isterim açıkçası. Ben yanlış bilgi aktarmak istemem. Khmer İmparatorluğu'nun altın çağında bu görkemli yapıyı inşa ediyorlar arkadaşlar. İlk yapıldığı zaman Hinduizme adanan ve Hinduizmin önemli bir figürü olan Tanrı Vishnu'ya adanmış bir tapınakmış. Daha sonrasında 14. 15. yüzyıla gelindiğinde Budizmin yayılmasıyla bir Budist tapınağı haline gelmiş. Burada gezerken bahçede bir sürü monkla tanıştık bu arada. Yani onlarla sohbet ettik. Hala ibadet devam ediyor mu bilmiyorum ama buralarda monk görmek mümkün. Böyle turuncu elbiseleriyle geziyorlar. Hatta bazılarında fotoğraf makinesi var. Sizlerin fotoğrafını çekiyorlar. Sohbet edebiliyorsunuz. Bazıları İngilizce biliyor, bazıları bilmiyor. Yani İngilizce bilene denk gelirseniz bence aklınızda birkaç bir şey varsa mutlaka sorun. Çok sıcakkanlı ve güler yüzlü insanlar. Kamboçya'nın simgesi dediğim gibi, ülkenin bayrağında da Angkor Wat'ı görebiliyoruz. En önemli yapı ve en turistik yapı. Yani milyonlarca insan buraya geliyor ve Angkor Wat'ı ziyaret ediyor. Ülkenin ana yerlerinden bir tanesi, görmek istiyorsanız eğer Kamboçya'yı. Yani burayı görmeden Kamboçya'ya geldim demiyoruz. Öyle bir yer. Ana tapınağın kapısının önünden bir tane tuk tuk bulduk. 3 dolara anlaştık. 4 kilometre yol götürüyor şimdi bizi. Bir diğer tapınağa gidiyoruz. Ya yürüseniz yürürsünüz aslında bir saate ama çok sıcak var, o yüzden adam 3 dolar dedi, hiç pazarlık bile yapmadık yani. Pazarlık yapsanız daha da indirirsiniz. Bir de burada tuktuklar şöyle yapıyor. Diyor ki ben seni diyor tur attırayım diyor, bütün tapınakları gezdireyim diyor. Farzı misal 15-20 dolar bana ver. Öyle pazarlık da yapabiliyorsunuz. Burası gayet güzel bir yolmuş bu arada ha. Kompleksin içerisindeki bir başka tapınak olan Bayon Tapınağı'na geldik. Şu kulelerdeki yüzleri görüyorsunuz değil mi? Kabartma yüzler var. Ve dört bir yana yapmışlar. Her tarafa doğru bakıyor. Bayağı güzel bir tapınakmış yalnız burası ha. 2 tane aslan figürü karşılıyor bizi. Ve tapınağa doğru çıkalım. Ellerinde kılıç olan 2 figür. Angkor Wat gibi Bayon Tapınağı da her yerinde ayrı bir detay var. Şu an önünde durduğum duvarı boydan boya farklı hikayelerle donatmışlar arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum sizlere, detayları bir incelemenizi istiyorum. En alt kısma günlük yaşantıda Khmerler ne yaşıyorsa onu işlemişler. Mesela burada bir büyükbaş yavrusunu emziriyor. Günlük işlerini yapan bir Khmer. Keza burada da günlük işlerini yapan yerel halkı görebiliyorsunuz. Hemen üst kısma baktığınızda bir savaşı, gerçekte olmuş bir göl muharebesini anlatıyor. Burada askerler var. Orduyu eğlendiren bir artık görevli var. Yine burada bir timsah görüyoruz. Sanırım göle düşen bir askeri yiyor. O dönemlerde çok fazla timsah varmış gölde ama günümüzde çok fazla timsah kalmamış. Yine burada askerleri görüyorsunuz. Diğer tekne ile savaş halinde şu an. Burada düşman teknesi var. Burada sanırım Khmer teknesi var. Savaş halindeler. Görüyorsunuz değil mi? Bakın mızrakları var, kalkanları var. Çok net bir şekilde belli oluyor. Mesela burada yine baktığınız zaman günlük yaşantıda işlerini hallediyor insanlar.
Yine burada timsahlar var, balıklar var. Farklı farklı figürler var. Çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bütün duvarı yaşanmış hikayelerle ve Khmerlerin günlük yaptıkları işlerle donatmışlar. Keza duvarın devamında da yine bir muharebe ve günlük yaşantıya ait bazı izler görüyorsunuz. Yüzleri görüyorsunuz değil mi? Bakın. Her bir tarafa bir tane yüz resmetmişler. Eingebaut. Sie sehen das Gewicht von da oben kommt sehr schwer. Tapınak resmen doğayla bütünleşmiş. Baksanıza ağacın kökleri artık tapınağı böyle sarmış, içine geçmiş durumda. Khmer İmparatorluğu'nun başkentiydi burası. Daha sonrasında Phnom Penh'e taşındı başkent ve burayı terk etmişler o zaman. Öyle olunca orman tabii buranın çevresi. İyice artık ormanla tapınak bütünleşiyor ve ormanın içerisinde gizli kalıyor burası. Ta ki 1858 yılına kadar Fransız doğa bilimci Henry Mormont burayı yeniden keşfediyor ve 20. yüzyıla kadar ormanın temizlenme süreci var. Yani o kadar iç içe geçmiş ki tapınaklarla işte dalları budakları temizleye temizleye bu hale getirmişler. O kadar yük binmiş ki baksanıza bununla ayakta tutuyorlar. Destek koymuşlar. Şu an gezdiğimiz bu tapınağın ismi Taprom Tapınağı arkadaşlar. Tomb Raider çekilmiş burada. Angelina Jolie'nin oynadığı Tomb Raider filmi burada çekilmiş. Bayağı bir kalabalık, insanlar fotoğraf çekiliyor. Çünkü gördüğünüz gibi yani doğayla iç içe geçmiş durumda. Hatta burada çok meşhur bir fotoğraf var. Bir ağacın önünde böyle bir yüz bir figür varmış zamanında ama ağaç ölmüş, o figürde düşüp kırılmış sanırım, o yüzden onu şu an göremiyoruz artık ne yazık ki. Güzel kardeşim, şimdi sen şu sorunun cevabını ver. Bu Moğol kızını sen niye bıraktın orada? 2 saat önce kafede biri geldi yan masadan, Bursa'dan konu açılmıştık, Bursa'dan konuşuyorduk. Dedi abi ben Bursalıyım falan diye sohbet muhabbet edildi. 10. dakikada ben telefonla ilgileniyordum. Dedi kardeş dedi sen dedi YouTuber'sın değil mi dedi. Evet dedi Furkan Aras. Evet dedim. Ya dedi o Moğol kızı dedim abi. Günün abi bugün her gün daha boşumuz yok. Allah aşkına hiç boşumuz yok. Burada ya. Allah'tan af dilemeye gelmiş. Allah'ım şükre geldik. Burada yakaladık Furkan'ı. Aynen. Sabah baktım bunlar, öğrendim ki Angkor Wat'a gitmişler. Dedim oğlum gelin doğru yolu bulun. Ben siz dedim getireceğim. Şu an Mescid en Nekmah isimli böyle bir caminin önündeyiz. Çok güzel. Burak gösterme bilmiyorum. Burak normalde kiliselere falan gidiyor ibadete falan ama Suudi Arabistan'dan geldim oğlum buraya. aynen bir şey de demiyoruz adam oradan geldiği için falan. Aynen arkadaşlar, umarım çok güzel bir gün geçirmişsinizdir. Burak Arkadaşlar, kardeşimle Furkan'ı buluştuk. tanıyorsunuz. Biz ilk Brezilya'da tanıştık. Öncesinde de sosyal medyadan birbirimizi takipleşiyorduk, konuşuyorduk. Güney Amerika'da tanıştık. Brezilya'daydı. Daha sonra denk gelemedik böyle. Furkan biraz önden hep ilerledi.
Ben Patagonya'ya gittiğimde herkes şey yazıyordu yorumlara. Biz Furkan'dan izlemiştik. Furkan Aras da burayı gezmişti falan diye. Şimdi Kamboçya'da tekrardan denk geldik dostum. Evet, daha onun o videosuna, Brezilya videosuna ben bu dövmeyi falan Aynen, yaptırıyorum. şu- YouTube kanalım falan yok daha. Şu dövmenin yapıldığı gün Aynen, ben oradaydım. Acı aynen. çekiyordu. Videoda var. Numaralım falan senin. Hangi videoda olduğu falan. Olabilir. Ubatuba videosunda olabilir. Evet, Doğru. Brezilya'da orada. Ubatuba videolarına bakarsanız bulabilirsiniz Aynen. abi. Sonrasında denk geldik ve çok mutluyum. Ve Burak'a ben yazıyordum. Ne zaman geleceğim buraya, ne efendiye dedi, geliyorum. Biz normalde gidecektik. Gerçekten Burak için uzattık yani. Eyvallah, sağ olasın. O yüzden çok keyifliyiz, geldik burada Abi beraber ne yapıyorsun? dolaşıyoruz. Çok mutluyum, çok iyiyim. Yaklaşık 15 gündür Kamboçya'dayım. Buradan da işte yarın vizeye başvurup Vietnam'a gitmeyi planlıyoruz. Güzel. Reşit'le beraberiz. Çok iyiyiz. Yani buraya gelmeden önce çok düşünüyordum panik atağım devam eder mi diye. O yüzden büyük koz çektim. Reşit'i getirdim yanımda. Şimdi millet panik atak geçiriyor Reşit'i görünce, tanıştı yani o yüzden. Reşit çok iyi. O yüzden keyfimiz çok yerinde. Güzel de bir ülkedeyiz. Çok fazla Türkiye denk geldik burada. O yüzden sabahları lahmacun falan yiyoruz. Evet abi, burada Aynen. çok fazla Türk varmış. Ben bilmiyordum. Furkan sayesinde tanıştık, öğrendik. Türk yemekleri de var ya burada. Aynen, çok iyi. Özletmiyor Türkiye'yi. Adam diyor ki Kamboçya. istiyorsan diyor karnıyarık yapalım diyor. Yeter ki iste diyor. Kişi sayısı ver diyor. Yarın öğlen 3'te gel yiyelim çok falan iyi yapıyor. ya. Aynen, mangala falan çağırıyorlar burada. Güzel yani, keyifli. Hiç İngilizce falan konuşmuyoruz. Gerçekten Türkçe konuşuyorum yani. Herkes beni anlıyor yolda. Güzel, keyifli. Burak'ı da görmek Aynen güzel ya, hissettirdi. vallahi Brezilya'dan sonra iyi ki denk Yarın geldik kim ya. geliyor? Kim geliyor? Melih geliyor yarın Harbi buraya. mi? Bugün Melih'e mesaj attım, dedim ki ya Melih dedim, oğlum bu aralar hiç aksiyonun böyle dayak yemen, soyulman yok mu? Ara gelelim de video çekelim. Milyonluk videoya ihtiyacımız var dedim. Böyle O da oldu. Malezya'da soyulmuştu Aynen değil mi işte. ya? O Malezya'da soyuldu. Ben ondan sonra onun videosunu çektim. Benimki milyon izlendi. Kendi kanalına çekti, 20.000 izlendi. O yüzden ben bunu ara ara diyorum ki oğlum şöyle bir dayak mayak yok mu? Bir aksiyon çağırın beni, ben çekeyim. Bu da Bütün hiç olaylar çekiyor. Furkan'ın Aynen. kanalında patlıyor. Diyor 2 tane diyor küçük olay yaşadım falan diyor böyle. Dedim valla en kötü gelmeden önce haber ver dedim. Ben buradan kurgu yapayım, Reşit'i yollayayım, seni bir güzel dövelim. Bundan dedim bize böyle bir şey lazım bu aralar dedim. O yüzden dedi de yarın geliyorum diye, yarın öğlen vakitlerinde inşallah burada Melih. İyi, o zaman görüşürüz Aynen, o zaman. büyük aynen, ihtimalle. Ben de aynen. birkaç gün daha kalıp dinleneceğim, burada çok sıcak hava ya. Aynen, hava gerçekten çok güzel. Yani bak sıcak ben ya. Adanalıyım. Bu arada iki Adanalı'nın arasındayım ya. Harbiden iki Adanalı'nın arasındayım. Bize bir sıcak geliyor ya. Düşün ya, o kadar sıcak, boğuluyorsun. Çok. Bir fön makinesi yüzüne tutuluyor Harbiden gibi. nem çok fazla burada ya. Ekran kapalı. Evet. Sen ne yapıyorsun peki? Keyfin nasıl? Abi keyifler güzel. Ben Asya'da bu kadar uzun kalmamıştım. Sadece bir kere böyle kısa bir Tayland seyahatim olmuştu öncesinde. Şimdi Asya'nın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Biliyorsun yani bir Güney Amerika sevdası hep içimizde Evet. var ama buraları da böyle gezip görüp öğrenmeye çalışıyorum yani. Evet, buralar rahat ama Güney Amerika'yı gören insanlar için bura biraz düşük bence ya. Evet ya. Yani burada challenge oluşturamıyorum yani burada. Çok basit. Her şey elimin altında olması. Sabahın 4'üne 5'inde elimde kamera, telefon çok rahat yürüyebiliyorum. Çok güvenli Kaşınıyorum gerçekten ben ya. biraz herhalde Evet, ama. Çok güvenli gerçekten. Umarım bir şey gelmez başımıza da yani harbiden güvenli geldi bana da. Evet, bizim çünkü artık ekipmanlarımız çok pahalı olmaya başladı. Çünkü sizlere kaliteli bir şeyler sunmak istiyoruz. Bu arada Furkan da hem YouTube'a hem Instagram'a, ben seni tanıdığımdan beri çok böyle ciddi bir şekilde emek sarf edip hemen hemen her gün video paylaşıp böyle maceralarını aktarıyor. Takip etmenizi öneririm arkadaşlar. Zaten takip edenleriniz vardır, tanıyanlarınız vardır Furkan'ı. Ben aşağı kanalını bırakacağım. Hem Instagram hem YouTube'u. Lütfen takip edin. Yorumlara da benden selam gönderin. Sağ olasın. Abi hiç yorulmuyor musun her gün video atmaktan ya? Kanka işimi çok seviyorum ama yoruluyorum tabii ister istemez yani. Ama ben yani bunu kanalımın ilk videolarında da söyledim. Bir proje yaptım yani kendimce. Sezonlar, hedefleri koydum. Ve şu an sana geçen de dedim. Kanka istesem de dönemiyorum ki artık. Geldim 29 yaşına. Abi 10 senedir fazladır dünyayı geziyorum. Tamam, Çok uzun dili süredir öğrendim. geziyorsun sen. Her yerde bağlantım var ama bunlar Türkiye'ye gidince para etmiyor. Evet. Veya 100 kilo haklılığım var. Bununla borcumu ödeyemiyorum. Şimdi üniversite diplomam yok. Üniversiteyi bıraktık bu sevda uğruna. Artık bir yerde girip çalışamıyorum, bir mesleğim yok. En fazla garson olacağım Mesleğimiz yani. bu oldu artık yani. Evet. Harbiden bir kamera elimizde tutup video çekip insanlara, işte gezemeyenlere bir yerleri gösteriyoruz. Gezmek isteyenlere de bir rehber oluşturuyoruz aslında. Evet, yani bir kişi bizi görüp bir şeylere farklı bakış açısıyla baksa bizim için kârdır. Yani bir nevi topluma hizmet ediyoruz yani. Tabii bundan da para kazanıyoruz ve bunu da hiç inkar etmiyoruz. Ama dediğim gibi yoruyor. Çünkü insanla uğraşmak yoruyor. Evet,
pastanın tadı çok tatlı. YouTube'da gerçekten çok büyük parlar var. İnşallah herkesin Allah gönlüne göre versin. Burak kardeşime fazlası nasip Eyvallah, olsun. İnşallah hepimize ya. Ama insanla uğraşıyorsun. Çünkü bir de ya Instagram gibi değil, böyle anonim hesaplarla çata çata sövüyor. Sanki böyle çok yürüyoruz. kötü küfür ediyorlar. Arkamızdan biri Burak ananı avradın diye sövdü, kayboldu. YouTube'da yorumun gelmesi öyle bir şey yani kanka. Etti, sövdü, kaçtı. Lan kime ne edeceksin? O yüzden zor psikolojik olarak, ama ben işimi çok seviyorum. Ve ben her zaman diyorum, bu Burak da dahil ötekiler, beni o insanlardan ayıran bir, Allah'a şükür, mizahım, bir de tutkum. Yani ben Ailenin afacan çocuğu gibi düşünebilirsiniz Furkan'ı. Yani hani bazen böyle ya bu da olmasa mı dediğimiz şeyler de o kanalında, her macera var. Her ağzına, ya dilinin kemiği yok. Neyse o. Kamera karşısında neyse, kamera kapandıktan sonra da o yani. O yüzden hiçbir yapmacıklık göremiyorsunuz Furkan'ı tanıdığınızda. O yüzden belki de sevdiler seni kanka evet ya. yani o yüzden neyse zaten. olsun yani. Mesela sende takipçi Gel sana geçelim küsmüyor kanka. Şimdi mesela adam sana bir kere abone oluyor. Sana küsmüyor. Çünkü sen insanlara saygılı davranıyorsun filan. Adam en fazla gittiğin ülke dikkatini çekmiyor. O yüzden mesela 100 binden fazla abone olmazsa rağmen bazen 20-30 bin izleniyorsun. Ama bende bazen öyle sivri kelimeler, cümleler, olaylar kuruyorum, yapıyorum ki adam küsüyor, gidiyor, abonelikten çıkıyor. Senden fazla diyor ki Burak diyor, bu ülke benim hoşuma gitmedi, sana Evet. ben yetişirim. Evet. Çünkü Burak ona bir şey demiyor. Ben falan derken bazen anam babam bile arıyor. Oğlum diyor, biraz şu editlerini kontrol et diye yani. O yüzden keyifli, ama yaşamayı seviyoruz. Ve yani her şeye rağmen çok zorlu ama. İçimizdeki yaşama sevinci hiç gitmesin ya gerçekten. Evet, bir de yani Türkiye'de şu an durumlar sıkıntı olduğu için en azından kazansak da harcasak da yurt dışında olduğumuz için o bir seyahatte, bir loop'ta güzel gidiyor yani. Yediriyoruz onu. Abi kolay gelsin. Teşekkürler. İsmin neydi abi? Arif. Arif. Kaç senedir buradasın abi? 2 yıldır buradayım. Burada çalışıyorsun. Evet. Burası senin yerin anladığım kadarıyla. Evet, burası benim. Memnun musun abi? Ben çok memnunum. Kamboçya güzel bir ülke. Keyifli, eğlenceli, güzel bir yer. Seni Kamboçya'ya atan ne oldu peki? Neden Kamboçya? Neden Kamboçya? Biraz daha sakin ve eğlenceli bir hayatı istediğim için aslında Kamboçya'yı tercih ettim. Çünkü daha önce Uzak Doğu'nun birçok ülkelerinde yaşadığım için, Japonya, Güney Kore, Vietnam, Singapur, Tayland gibi birçok ülkede yaşadığım için Kamboçya'nın ne kadar sakin, aynı zamanda da biraz eğlenceli haliyle, turistleri çeken yönüyle de eğlenceli, güzel bir ülke. Türkiye'deki yaşadığımız streslerin birçoğu yok. Hatta hiçbirisi yok diyebilirim. Evet, zaten yüzünden anlaşılıyor abi memnuniyetin. Yani burası gerçekten insanlara kendine çeken bir yer. Çünkü Kamboçya en başta doğasıyla, güzellikleriyle, tapınaklarıyla, birçok farklı yönleriyle insanları kendine çeken bir yer. Ama aynı zamanda da Kamboçya iş yapmak için, yaşamak için çok uygun bir ülke. Kolay açabildin mi mesela burayı? Bir büfen var. Burada döner satıyorsun, köfte Evet. satıyorsun. Rahat açabildin mi burayı, yoksa belli bir prosedürü vardır Burada- illaki. Hiçbir prosedür yok. Yani küçük işletmeler için aslında bunu söylüyorum. Küçük işletmeler için burada prosedür yok. Ama siz limited şirket veya büyük bir şirket kurmak istiyorsanız o zaman tabii ki prosedürleri yerine getirmeniz gerekiyor, ama öyle olmayacak bir şey değil. Prosedürler de gayet normal, yapılabilecek şeyler. O yüzden de Kamboçya iş kurmak için, yaşamak için gerçekten çok uygun bir ülke. Buradan sonra dönmeyi düşünmüyorsun o zaman abi. Burası benim için son durak diyebilirim. Benim çünkü hem hayalimdi tropikal bir ülkede yaşamak. Soğuğu çok fazla sevmiyorum. Kışla aram yok. Çok da sıcak ama burası abi ya. Şu anda iyi aslında hava sıcaklığı. Çok sıcak sayılmaz. Nisan ve Mayıs aylarında 40 derece ve üstüne çıkıyor. Nem de artıyor tabii. Tabii nem de çok yükseliyor. Abi çok memnun oldum. Bol kazançlar diliyorum sana. Vallahi şöyle Teşekkür ederim. köfte mis gibi koktu. Biz de köfte ekmek yemeye geldik burada. Dönerimiz var, köftemiz var. Şöyle fiyatları da göstereyim. Burada her şey dolar cinsinden satılıyor abi ya. Evet. Kendi paralarını çok kullanmıyorlar. Kendileri bile çok kullanmıyorlar. Herkes dolar kullanıyor. Herkes dolar kullanıyor. Her yerde dolarla alışveriş yapabiliyorsunuz. Eyvallah abi, çok memnun oldum. Ben de Çok memnun oldum. Sağ olasın abi. Şöyle abimizin bir büfesini de göstereyim. Döner Station. Geldik, bir köfte ekmek, döner ekmek yiyelim ya.
Ben beğendim. Prodüksiyon sıfır. Vantilatörümüz anca. En büyük prodüksiyon, en büyük yatırım o. Abi şimdi bu masadaki herkes Angkor Wat'ı gördü. Evet. Senden başlayayım kanka. Ben Ne düşünüyorsun? önce Angkor Wat olumlu hakkında? konuşayım. Zaten karşı taraftaki arkadaş gömeceği için. Ben beğendim. Tek eksiğimdi karpuzdu biliyorsun. Onu götürseydim daha iyi olurdu. Bir de Karpuz almak istedi. Angkor Wat'ın ortasında karpuzu kesip yiyecektik. Planımız Yemedik. oydu ama ben dedim ki kurban olayım yapmayalım yani orada hiç bu topa girmeyelim. Vazgeçirdim ama içinde kaldı. yani üzüldüm. Bir daha gelirsem ki gelmem. Gideceğim o karpuzu orada yiyeceğim kardeş. Sana da fotoğrafını atacağım. Ama ayrıca şöyle de bir şey var. Eyvallah abi yemeklerimiz- teşekkürler. Çok sağ olasın abi. Evet. Ellerine sağlık. Üzüldüm bir diğer noktada bu ağacın ortasındaki heykelin yani ağacın ölmüş olması. Zamanında gelemedik. Keşke gelip görseydik. Evet. Acı sos. O tatsız oldu ya onu görmek isterdim. Kanka zamanında gelemedik deden diyebilir anca yani. 2 yıl önce gitmiş. Kanka sen ne düşünüyorsun Angkor Wat hakkında? Yani bunlar benim gömeceğimi düşünüyorlar ama ben kendi videomda da dedim. Benimle hiçbir problem yok çünkü ben bedava girdim. Çünkü ben aynı problemi yaşamışız. Onlar da gün doğumunda yeteri kadar tatmin olamamışlar. Ben kendi videomda dedim. Ben yarın gene gelirim. Çünkü ben kaçak geldim ve para ödemedim. Onlar düşünsün kafalarını yastığa koyduğunda lan biz gerçekten oraya 37 dolar verdik mi diye. O yüzden ben gittim. İstersem şimdi gene giderim. Sabaha kadar istersem bu yemeği orada yerim yani. Ama 37 dolar verseydim yani büyük ihtimalle o ağacı ya tekrar canlandırırdım orada ya benim halime acırdı derdim abla çok geldik falan abla düşün derdim yani. Yani Angkor Wat güzel. Dümenden falan bence o insanların şifa bulmaz falan da dümenden yani öyle bir şey yok. 37 dolar verseydim çok üzülürdüm. Bedava bir kere görmesi gereken bir yer. Bu kadar yani. Bence hissedemedim yani ben orada bir şey ne diyeyim yani. Hissedebildiniz mi siz? Ben hissedim. İşte bir de gece gidiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi sabah gün doğumuna falan. Abi insan mallaşıyor. Çünkü yani akşam uyuyayım gidim diyorsun ama birkaç saat uyumayla falan olmuyor. Biraz da bende böyle kültür, tarih falan bağlılık öyle bir şey olmadığı için mantar mıyım ben kültür olsun yani. Olmadı sevmedim yani. Allah'tan bedavaydı siz düşünün. 35 lira verdim. Tukta da para verdiniz. Ne kadar verdiniz? Tuttuk 4 kişi başı 1 dolar verdik ya. Ama He. toplamda 6,5 dolar. Ha, toplamda 6,5 dolar oldu bizi gezdirdi böyle. İyi bari ama en azından. Maymun gördük. Hadi bitir maymun videoyu sen evi, bitir tamam. videoyu. Arkadaşlar eğer ki Angkor Wat'a gitmek isterseniz Burak'ın videosunu izleyip bilgi alın. Benim videomu izleyip nasıl kaçak gideceğinizi öğrenin. Olur da bir gün Kamboçya veya daha güzel yerlere gelirseniz ki inşallah gelirsiniz. Sizlerle tanışmak isteriz. Bizlerin sizlere bugün anlatması umarım sizlere ışık oluyordur. Burak kardeşimi izlemeye devam edin. Sizleri seviyoruz. Kamboçya'nın Siem Reap şeprinden herkese selamlar. Furkan'ı da takip edin arkadaşlar. Kanalını aşağı bıraktım. Abone olup like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Sağ olun inşallah. Senin YouTube kanalın yok mu? Henüz yok. Olacak ama. Olacak inşallah. Sen de bir şeyler de annene babana. Kipintaç. Buradan anneme, Adana'daki tüm akrabalara selamlar. Bu kadar. Daha fazla bir şey demek istemiyorum.